Hoş geldin aziz dostum, gönül yolculuğuna. Yine o hisle mi uyandın bu sabah? Hani dünya kadar insan içinde kocaman bir yalnızlık. Göğsünün tam ortasında hiçbir şeyle dolmayan o sızı. Eğer bu ses şu an kulağına geliyorsa, bil ki bu bir tesadüf değildir. Göklerden gelen bir cevaptır. Bugün İbn Arabi'nin o meşhur saray sırrını ve ruhundaki çatlağı nasıl şifaya dönüştüreceğini konuşacağız. Videonun sonundaki o ilahi ismi duyduğunda, kalbindeki o ağır taşın hafiflediğini hissedeceksin. Sürekli birilerinin peşinden koşuyorsun, değil mi? Onay almak, sevilmek, ben de buradayım demek için çırpınıyorsun. Ama sen koştukça onlar kaçıyor. Çünkü kendi değerini başkalarının terazisinde tartıyorsun. İmam Gazali Hazretleri ne buyurur biliyor musun? Sekine, Allah'ın kalbe doğrudan müdahale etmesidir. Sen o huzuru dışarıda aradıkça, içindeki o kutsal boşluğu kirletiyorsun. Bak, tıbbın şahı İbn Sina der ki, mide hastalıkların evi, perhiz tedavinin başıdır. Sadece bedenin için değil, ruhun için de bir perhiz gerekir. Başkalarının ilgisinden, boş kalabalıkların gürültüsünden ruhunu dinlendir. Kendini meşgul edemeyeni başkaları işgal eder. Sana bir hikaye anlatayım. Bir sucu omuzundaki sırıkla 2 kova taşırmış. Kovalardan biri sağlam, diğeri ise çatlakmış. Sağlam kova gururluymuş ama o çatlak kova yol boyunca su sızdırdığı için kendini değersiz hissedermiş. Bir gün sucuya demiş ki, ben kusurluyum, benim yüzümden emeğin zayi oluyor. Bilge sucu gülümsemiş. Yolun kenarındaki çiçekleri görmüyor musun demiş. Onlar senin sızdırdığın suyla açtı. Aziz dostum, senin o kusur sandığın hassasiyetin belki de cennet çiçeklerini sulayan merhametindir. Sorun çatlağında değil, suyunu yanlış topraklara dökmendir. O çatlak kova sensin aziz dostum. O sızıntı senin merhametin. Ama hiç sormadın mı kendine? Neden bu kadar yorgunsun? Çünkü sen güneşi olmayan kalplere aydınlık götürmeye çalışıyorsun. Çorak topraklara bahçe kurmaya çalışıyorsun. Bak, Mevlana Hazretleri ne güzel söyler. Dünya bir dağ gibidir. Ona ne söylersen yankısı sana döner. Sen dünyaya beni sev, beni gör, beni bırakma diye bağırdıkça o koca dağ sana sadece kendi sesini geri gönderdi. Yani aslında senin o muhtaç olduğun sevgi zaten senin içindeydi. Ama sen o sesi hep bir başkasının ağzından duymayı bekledin. Yunus Emre ne güzel özetler bu hali. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendinden kaçtıkça kime gitsen yalnız kalacaksın. Çünkü senin yanında sen yoksun. Ruhun bir yetim gibi kapı dışında bekliyor. Suyunu doğru topraklara dök demek, önce kendi gönül bahçeni sula demektir. Sen kurumuş bir kuyu gibi başkalarına can suyu olamazsın. Önce o kuyu dolmalı, önce o çatlak senin çiçeklerini açtırmalı. İbn Arabi Hazretlerinin o büyük sırrını hatırla. Mıknatıs demire gitmez, demir mıknatısa gelir. Sen bir mıknatıs olacaksın. Peşinden koşmayacaksın. Olduğun yerde, kendi merkezinde ışıl ışıl parlayacaksın. O zaman kadir kıymet bilenler, arılar gibi, kelebekler gibi sana kendiliğinden akacaklar. Şimdi o siyah kordonları kesme vaktidir. Ruhunu o uyuşturucu etkisindeki onay bağımlılığından kurtarma vaktidir. Birazdan bu düğümü nasıl çözeceğini, hangi isimle şifalanacağını ve o ilk adımı nasıl atacağını anlatacağım. Hazırlan kardeşim. Huzur hemen kapının ardında bekliyor. Peki, o ilk adım ne kardeşim?
O düğüm nasıl çözülür? Kendi merkezine dönmek. O siyah kordonları tek tek kesip ruhunu özgür bırakmak. Bunun yolu ayetlerin şahıyla dost olmaktan geçer. Ayetel Kürsi. O sadece kağıt üzerindeki bir yazı değildir aziz dostum. O senin manevi zırhındır. O Rabbimizin azametinin bir aynasıdır. Hani dedik ya, başkaları beni sevsin diye çırpınıyorsun. Bırak, sen bu ayeti kalbine nakşet. Onunla dost ol. İmam Gazali Hazretleri buyurur ki, sekine, Allah'ın kalbe doğrudan müdahale etmesidir. İşte o sekine, sen bu ayeti okuduğunda evinin her köşesine bir nur gibi inecektir. Melekler o sese, o zikre gelirler. Bebeklerin o boşluğa bakıp gülümsemesi, odanın havasının aniden serinlemesi, hepsi o nurlu misafirlerin geldiğinin işaretidir. İbni Arabi Hazretleri bu sırrı şöyle derinleştirir. Bu ayeti günde 1000 defa 40 gün boyunca okuyan melaküt aleminden ziyaretler alır. Ama senin yükün o kadar ağır olmasın kardeşim. Senin ilacın sürekliliktedir. Günde 70 defa 21 gün boyunca oku. Ruhundaki o karanlık dehlizlerin nasıl aydınlandığını göreceksin. Artık birilerinin mesajını bekleme. Yaradan'ın sana uzattığı o ilahi ipe tutun. Sahur vakti kimse yokken, omuzuna bir el dokunmuş gibi uyandığında, bil ki o bir meleğin davetidir. Kalk kulum, Rabbine naz et demesidir. O an elini kalbine koy ve kimseden onay beklemeden sadece ona teslim ol. Çünkü kardeşim, sen ona döndüğünde dünya senin peşinden koşmaya başlayacaktır. Sen durduğunda her şey hizana gelecektir. Gönül bahçen nadasını bitirdi. Şimdi çiçek açma vaktidir. Senin o sızdıran çatlakların bundan sonra sadece rahmet sızdıracak. Rabbim, seni koruyan, kollayan ve her an gözetendir. O, El-Hafız'dır. Seni her türlü kötülükten ve kendi nefsinin esaretinden muhafaza eylesin. Allah'a emanet ol.